of my friends say, girl, you better take care, 'cause that man is trouble, you best beware. And though deep down I know I might be headed for teardrops, now that you got me started, I just can't stop. No, no. 'Cause I love you, baby. Evet, bugün isteseniz de kaybolamayacağınız kadar küçük ama ekonomisiyle kendinden söz ettirecek kadar büyük Avrupa'nın kalbindeki Lüksemburg'dayız. Burası Belçika, Almanya ve Fransa'nın tam ortasında bulunan Avrupa'daki mükemmel konumuyla da birçok uluslararası şirketin Avrupa merkezini konumlandırdığı çok özel bir ülke. Bu sebeple de nüfusunun büyük bir kısmı, neredeyse %50 kadar expat'tan oluşuyor. Zaten nüfusu da 600 bin kadar, yani çok büyük bir nüfusu da yok. Burası ne kadar küçük bir ülke olsa da ekonomik olarak oldukça güçlü. Bir o kadar da fiyatlarının ve aslında maaşlarının yüksek olmasıyla bilinen bir yer. Biz günübirlik bir plan yaptık burası için. Yani 1 ya da 1,5 gün kadar aslında Lüksemburg'a genelde geçiriliyor. Çünkü en uzak mesafeye bile yarım saatte arabayla gidebiliyorsunuz bu ülke içerisinde. Yeşil doğası ve kaleleriyle çok meşhur bir yer Lüksemburg. Biz de hatta gezimizde bir tane kalesini ziyaret edeceğiz. Şimdi seyahatimize başlayalım. Lüksemburg, Avrupa'nın minik ama etkisi büyük ülkelerinden biri. 670 bin kişilik küçük nüfusuna kıyasla 140 bin dolarlık kişi başına düşen milli geliriyle dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Bu da Lüksemburg'u dünyanın en zengin ülkelerinden birisi yapıyor. Belçika, Fransa ve Almanya'nın tam ortasında bulunması sebebiyle 1 saatlik bir araba yolculuğuyla başka bir ülkeye geçmek çok kolay. Gittiğinizde sizin de göreceğiniz gibi herkes çok iyi seviyede İngilizce konuşabiliyor. Bu sebeple de iletişimle ilgili hiçbir sorun yaşamayacağınızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Ülkenin yarısı ekspatlardan oluşuyor ve bu grup ülkenin büyümesinin %80'ini oluşturuyor. IT, bankacılık ve finans sektörleri bu ülkenin en güçlü sektörlerinden. Lüksemburg'da ilgili en güzel şeylerden bir tanesi ise ülkede toplu taşıma tamamen ücretsiz. Otobüs, tren, tramvay hepsine ücretsiz bir şekilde binebiliyorsunuz. Her ne kadar toplu taşıma ücretsiz olsa da yaşam maliyetleri ve fiyatlar oldukça yüksek. Biz de hem atıştırmalık bir şeyler almak için hem de market fiyatlarını görmek için şehir merkezindeki bir süpermarkete girdik. Ve gördüğümüz fiyatlar karşısında çok şaşırdık. Birçok ürünü kıyasladığımızda Almanya'daki fiyatlarına kıyasla %30, %40 civarında çok daha pahalı olduğunu gördük. Lüksemburg gerçekten yaşam giderlerinin oldukça yüksek olduğu bir ülke. Market fiyatları kadar buradaki ev kiraları ve restoranlardaki fiyatlar da oldukça yüksek. Ortalama bir restoranda yiyeceğiniz bir yemek kişi başı 20-30 euro civarında tutacaktır. Şehir merkezine tek odalı bir evin kirası ise neredeyse 2000 euroyu bulabiliyor. Ortalama bir otel ise gecelik 150-200 eurodan başlıyor. Burada yaşayanların maaşları da aynı oranda yüksek olsa da turistler için biraz pahalı bir yer. Bu sebeple Lüksemburg'u ziyarete geldiğinizde biraz daha şehir dışında konaklayarak hem 15 dakikada tramvayla merkeze rahatlıkla ulaşabilir hem de çok daha uygun fiyatlara konaklayabilirsiniz. Biz de seyahatimizi bu şekilde yaptık. Biz Almanya Nürnberg'de yaşadığımız için Lüksemburg'a trenle geldik. Almanya, Fransa ve Belçika'nın tam ortasında bulunduğu için bu ülkelerin herhangi birinden trenle ya da arabayla kolaylıkla gelebilirsiniz. Türkiye'den direkt uçuşla da 3,5 saatte ulaşmak mümkün. Hatta Frankfurt'ta inip oradan trenle ya da Flixbus'la 3-4 saatte gelmek hem daha ucuz hem de daha pratik bir seçenek bile olabilir. Şehir içerisinde bu şekilde ücretsizce su içebileceğiniz yerler de var. Lüksemburg, dünyada tek büyük dükkalık olarak bilinir ve anayasal monarşiyle yönetilir. Lüksemburg'un önemli yerlerinden biri olan Büyük Dükkalık Sarayı da şehrin tam merkezinde yer alıyor. Geldiğinizde burayı da ziyaret edebilirsiniz. Burada devlet başkanı yabancı konuklarını ağırlıyor ve resmi törenler, davetler bu sarayda yapılıyor.
Lüksemburg mutfağı hem Alman hem Fransız hem de Belçika mutfağının etkilerini taşıyor. Bizim bu ziyaretimizde Lüksemburg'un ünlü yemeklerini deneme fırsatımız olmadı. Sadece Fransa'nın meşhur soğan çorbasını denedik ve çok beğendik. Diğer yemekleri denemek isterseniz bu ünlü yemeklerin isimlerini de videoya bırakacağım. Bu yemeklere ek olarak Lüksemburg'a geldiğinizde meşhur Chocolate House'u ziyaret etmenizi öneririz. Sıcak süt içerisinde eritilen sıcak çikolatalar oldukça lezzetliydi. Biz çok beğendik. Dondurma yemek isterseniz de Lüksemburg tren garına sadece 7 dakika mesafede olan bu dondurmacıyı tavsiye ederiz. Sadece biraz sıra beklemeye hazırlıklı olun ama dondurmanın tadı kesinlikle buna değecek. Arka tarafındaki geniş bahçesinde de rahatlıkla dinlenebilirsiniz. Şimdi sıradaki durağımız olan Lüksemburg'un kuzeyindeki Vianden şehrine ve oradaki meşhur Vianden Kalesi'ne gidiyoruz. Arabayla şehir merkezinden 50 kilometre uzakta olan Vianden şehri, Lüksemburg'un kuzeyindeki Almanya sınırında bulunuyor. Bu şehirdeki Vianden Kalesi ise 1800'lerde Victor Hugo'nun da bir süre burada yaşamasıyla meşhur olup Lüksemburg'un en büyük ve en ünlü kalesi. Bugünkü Hollanda kraliyet ailesinin de ataları 400 yıldan fazla süre bu kalede yaşamış. Bu kalenin ilginç bir hikayesi de var. 1800'lerde Kral William tarafından bu kale parça parça satılmış. Çatılar, ahşap kirişler, taş duvarlar bile satılmış ve kale neredeyse bir harabeye dönmüş. 1977'de ise Lüksemburg Dükü kaleyi devlete bağışlamış ve kapsamlı bir restorasyon sonrasında kale bugünkü haline gelmiş. Şu anda da UNESCO Dünya Mirası'nın bir parçası olarak korunuyor. Biz ne yazık ki vaktimiz kısıtlı olduğu için kalenin içine girmemeyi ve Vianden şehrini gezmeyi tercih ettik. Bu arada kalenin içini ziyaret etmek isteyenler için de giriş ücreti kişi başı 13 euro. Tekrardan merhabalar. Biz dün o kadar yoğun bir gün geçirdik ki açıkçası sizinle konuşma fırsatımız olmadı. O yüzden bugün kısa bir özet geçeceğim dün neler yaptığımızla ilgili. Dediğimiz gibi bir günlük bir plan yapmıştık. Bugün de bir yarım gün kadar Lüksemburg'u gezeceğiz. Dün şans eseri burada yaşayan bir arkadaşımızla beraber çevredeki kalelere gitme şansımız oldu. Görüntüleri sizinle paylaşacağız. Gerçekten çok etkileyiciydi. Drone'la özellikle çok beğendik çektiğimiz görüntüleri. Arabayla bir 45 dakika kadar sürdü sanırım buradan gitmemiz. Toplu taşımayla çok zor ya. Eğer geldiğinizde Lüksemburg'a çevredeki şatoları ziyaret etmek isterseniz arabayla gitmenizi tavsiye ediyoruz ama gerçekten çok güzel. Lüksemburg'da toplamda 7 tane şato varmış. Burası zaten şatolar ülkesi olarak da biliniyor bir yandan. Biz dün sadece 2 tanesini gezme fırsatı bulabildik ama vaktiniz varsa geldiğinizde diğer şatoları da gezebilirsiniz. Bu arada Lüksemburg'da çok güzel kafeler var. Biz sabah Florence Cafe diye bir yerde kahvaltı yaptık. Gerçekten çok başarılıydı. Çevrede de şehri gezdiğinizde zaten oturabileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz çok fazla imkan var. Şehrin genç nüfusunun etkisiyle sanırım bu tarz mekanlar oldukça fazla bu bölge içerisinde, bu ülke içerisinde. Hatta geçen gün de şu arkamda gördüğünüz Scott's Pub'a gittik ve orada da hamburger yedik. Eğer gelmek isterseniz orası da güzel bir seçenek olabilir. Bu arada Lüksemburg'da şöyle bir durum var. Biz hala alışamadık aslında. Şehir bir üst kısım bir de alt kısımdan oluşuyor. Yani bir yüksek bir kısım var, bir de yüksek kısmın yan tarafında bunun 2 alçak taraf var. Grund diye geçiyor şu an bulunduğumuz bölge. Ya umarım doğru telaffuz ediyorumdur bu arada. Belki Fransızca daha farklı telaffuz ediliyordur. Üst tarafla alt taraf arasında da isterseniz merdivenle inip çıkabiliyorsunuz. Yürümek istemezseniz ve daha kısa sürede inip çıkmak isterseniz de toplamda 5 tane asansör bulunuyormuş. Çok rahatlıkla ücretsiz bir şekilde yukarı ya da aşağı inip çıkabiliyorsunuz orada.
çok da fazla sırada olmuyor zaten. Hemen binip gezebiliyorsunuz. Dün günümüzü şöyle geçirdik aslında. Şehrin içerisinde zaten tamamen yürüyerek, toplu taşımayı çok fazla kullanmadan dolaşabiliyorsunuz. Biz şehirde bol bol yürüdük. Etrafta çok fazla mağazalar vesaire vardı. Oraları gezme fırsatı bulduk. Eğer yürüyerek gezmek istemezseniz de şehir içerisinde tek bir tramvay hattı var. T1 diye geçiyor. Zaten bir hani gidiş bir de geliş yönü olarak iki farklı yönü var ve tek tramvay hattı olduğu için de çok rahat bir şekilde ona binip istediğiniz yere gidebilirsiniz. Zaten duraklar arası sanırım 5 ya da 10 saniye gibi bir şey sürüyor. Yani çok sık bir şekilde de durak var. Dün gezdiğimiz yerlerden bir tanesi de Lüksemburg'un simgelerinde olan Golden Lady olarak geçen bir sembol. Bu 2. Dünya Savaşı'nda da savaşta çalınmaması için saklanmış bir esermiş. Aslında uzun bir anıt üzerinde duran bir altın figür olarak biliniyor. Çok fazla turistin de gelip fotoğraf çekildiği bir yer. Biz orayı da ziyaret ettik. Bir de hemen onun ilerisi, çok az ilerisinde Notre Dame Katedrali var. Küçük bir katedral, yani Paris'teki örneğine kıyasla gerçekten küçük bir versiyonu, ama Lüksemburg'a geldiğinizde orayı da gezebilirsiniz. Bu arada buraya geldiğiniz zaman fark edeceksiniz ki normal restoran, kafelerdeki fiyatların yüksekliği kadar otellerin de fiyatları biraz yüksek. Biz burada konaklama yeri bakarken hem Airbnb'ye baktık hem normal Booking.com'dan otellere baktık. Merkezdeki yerler, ya tam şehir merkezinde olan yerler gerçekten yüksekti. Ama tramvayla ya da otobüsle 15 dakikada gidebileceğiniz mesafedeki yerlerde fiyat olarak neredeyse yarı yarıya fark ediyor. Ama otobüsle 15 dakikada gidip gelebiliyorsunuz. O yüzden otel baktığınızda hafif şehrin dışına çıkabilirsiniz eğer fiyat olarak daha uygun oluyorsa. Ulaşımda hiç problem yaşamazsınız. İlla tam merkezde kalmanıza gerek yok. Bu arada buraya geldiğinizde akşam yemeği yemek isterseniz de biz dün mükemmel bir pizzacıya gittik. Tesadüfen bulduk aslında. Google'dan baktık neresi olabilir diye. Yüksek puanlı bir yer seçelim istedik ama şansımıza gerçekten çok güzel bir yer çıktı. Hatta biz oturduktan sonra diğer gelen insanlar yer bulamadılar. Rezervasyonlar tamamen doluydu. Mekanın görüntülerini ve detaylarını, fiyat bilgisini de sizinle paylaşırız. Gitmeden rezervasyon yaparsanız daha rahat edersiniz. Biz şans eseri yer bulabilmiştik. O yüzden akşam yemeği yemek isterseniz de orası çok güzel bir seçenek olabilir. Şimdi biz Grün tarafında biraz daha yürüyüş yapacağız. Gerçekten çok güzel bir yürüyüş yolu var burada, bol yeşillikli. Orada dolaştıktan sonra da Lüksemburg'un üst tarafına çıkmak için panoramik bir asansör varmış. Orayı merak ettik nasıl bir görüntü olduğunu. O asansöre gideceğiz. Orada tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın.
Tekrardan merhabalar. Biz bugün turumuzun sonuna geldik. Lüksemburg'da 1,5 gün kadar geçirdik ve oldukça eğlenceli, güzel ve bol yeşillikli bir turdu. Bugün itibariyle tekrar Nürnberg'e geri döneceğiz. O yüzden geri dönmeden önce sizinle de bir vedalaşalım istedik. Umarız sizinle paylaştığımız görüntüleri çok beğenirsiniz. Biz burada çok keyif aldık gezerken. Kısa bir süre kalmış olsak da çok şey yapma fırsatımız oldu ve gerçekten Lüksemburg'a hayran kaldık. Sizinle paylaştığımız görüntüleri beğendiyseniz bu videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Aynı zamanda kanaldaki diğer gezi videolarımızı da inceleyebilirsiniz. Bundan sonrasında da eğer görmek istediğiniz yerler varsa ya da paylaşmamızı istediğiniz başka bilgiler varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Aynı zamanda hem Seçkin'e hem bana Instagram hesaplarımızdan da ulaşabilirsiniz. Yakın zamanda hatta birkaç tane mesaj da aldık sizin tarafınızdan. Bu şekilde iletişime geçtiğinizde çok mutlu oluyoruz. Eğer sorularınız olursa, gideceğiniz yerlerle ilgili merak ettikleriniz varsa da bize her zaman sosyal medyadan da mesaj gönderip iletişime geçebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki seyahatte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.